أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر حتى تغفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ve e'ûzü bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, kıymetli izleyenler, muhterem dinleyen baylar, bayanlar, göksünde iman parlayanlar, hepinize selam olsun. Sizlere yine cihanı ilmiyle aydınlatan en büyük ilim yıldızlarından biri olan İmam-ı Azam hakkında fıkıh ekberine geçmeden onun hakkında bazı bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bütün alimlerimize Allah kandım razıyım deyinceye kadar rahmet eylesin, mağfiret eylesin. İnsanlığın tümü kıymetli alimlerimize çok şey borçludur. Onun için alimlerimize gece gündüz rahmet okumalıyız. Bakın, İmam-ı Azam hakkında bir şahıs İmam-ı Azam'a gelerek diyor ki, ben ailem konuşmadıkça onunla konuşmayacağım diye yemin ettim diyor. Eşim de ben konuşmaya başlamadıkça konuşmayacağım diye yemin etti. Bunun çaresi nedir dedi İmam-ı Azam'a diyor rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain. O şanlı imam, bakın, Hz. Muhammed'in şanlı ümmeti olan bu büyük imam ne diyor? Git hemen eşinle konuş. Hiçbir şey lazım gelmez dedi. İmamın bu şekildeki fetvasını Süfyan Es-Sevri duyunca bu hükmü de nasıl çıkardın demişti. İmam da şöyle izah etti. Madem ki önce koca yemin etmiş, onun yemininden sonra da kadın söze başlayarak yemin etmiştir. Öyleyse kocanın yemini yerine gelmiştir. Böylece kefaret gerektiren durum olmamıştır. Bu açıklamayı dinleyen Süfyan-ı Sevri, ilim babında senin sahip olduğun keşiflerden bizler gafiliz diyerek azlerini itiraf etmişlerdir. Yani azzini itiraf ediyor Süfyan-ı Sevri Hazretleri. O da çok kıymetli bir değerli imam, İslam alimi ama İmam-ı Azam'ı nasıl takdir ediyor? Rahmetullahi aleyhi mecmain. Yine kıymetli efendiler, İbn-i Mübarek bir gün imama
içinde et pişmekte olan bir tencereye bir kuş düşmüş olsa ne yapmak lazım gelir diye sormuştu. İmam da bu hususta ne biliyorsunuz? Söyleyin bakalım demişti. Orada bulunanlar da İbni Abbas'tan gelen bir rivayete dayanarak etin suyu dökülür. Et yıkandıktan sonra yenilir demişlerdi. İmam eğer tencere kaynamıyorsa dediğiniz yapılır. Fakat kaynamakta ise o tencerenin içindeki yenmez demişti. İşte imamın yine keskin görüşü ve keşiflerinin de peşin olması. İmamın bu şekilde izahını dinleyenler hayret etmişlerdi. Çünkü kaynamakta olan tencerenin içine düşen nesnenin necaseti her şeye nüfuz edeceğinden o etin temizlenmesi mümkün değildir dedi. Yine adamın biri malını sakladığı yeri unutup hatırlayamayınca doğru Ebu Hanife'ye, İmam-ı Azam'a gelerek kendine yardımcı olmasını istemişti. O büyük imam, bu fıkıhla ilgili bir konu değil ama sen git, bu gece sabaha kadar Allah'a ibadet et. Ümit ediyorum ki malını koyduğun yeri hatırlayacaksın dedi. Adam gitti, o gece sabaha kadar ibadet için namaza durdu. Daha gecenin 1/4 geçmemişti ki adam malını koyduğu yeri hatırladı. Ertesi günü geldi, teşekkür etmek için. Ebu Hanife'ye durumu bildirdi. O büyük imam ne dedi? Şeytanın seni sabaha kadar ibadet etmene rıza göstermeyeceğini biliyordum. Keşke Allah'a şükür için hatırladıktan sonra ibadetini sabaha kadar devam ettirseydin dedi. İşte imamın bu da gizli sırlarından, keşiflerinden ve takvanın firasetinin zirvelerindendir. Kendisinde vehbi ilimlerin de olduğu ortadadır. Emanetçiye bir adam mal bırakmış. Daha sonra da gidip almak isteyince de emanetçi malı inkar etmişti. Buna bir çare aramak için adam yine Ebu Hanife'ye gitmişti. Yani İmam-ı Azam'a gelmişti. Ebu Hanife adama sen onun malı inkar ettiğini kimseye söyleme. Onunla bir de ben konuşayım dedi. Emanetçiyi çağırttı. Yanına gelince kadı tayin edilmek üzere benden birini teklif etmemi bekliyorlar. Acaba kadı olmayı arzu eder miydin? Demişti. Adam önce bir şey demeyecek gibi göründüyse de kadılık makamını sevdiğinden sesini çıkarmayarak arzu ettiğini ifade etmiş oldu. Ebu Hanife bu sefer mal sahibine şimdi gidip emanetçiden malını istemesini söylemişti. Fakat şöyle bir dil kullanmasını istemişti. Sizin gibi kadılık makamına layık görülen bir insandan unutkanlık gibi bir hata sadır olamaz dersin demişti. Adama gitti, imamın dediği şekilde konuştu.
emanetçi, zaten siz o gün yanımdan ayrıldığınızda ben malın bende olduğunu hatırladım. Sizin geri gelmenizi bekliyordum dedi. Malı teslim etti. Daha sonra emanetçi Ebu Hanife'ye gelerek kadı olarak tayin edilmesi için yardımlarını beklediğini söylemişti. Ebu Hanife de ben sizin kadrinizin yüceliğini biliyorum. Onun için şimdi tavsiye etmeyeceğim. Belki bundan daha yüksek bir makam nasip olur dedi. Bir şahsın evine hırsızlar girmiş. Adamın varını yoğunu aldıktan sonra da kendilerinin çaldıklarını kimseye söylememesi için ev sahibine 3 talak üzere yemin ettirmişlerdi. Ertesi gün olmuş, adamın çalınan malları meydanda satıldığı halde adam bir şey yapamamıştı. Çaresiz kalan kişi Ebu Hanife'ye müracaat ederek yol göstermesini istemişti. İmam da şöyle yol göstermişti. Beldenin reisine durumu anlatırsın. Halkı bir yere toplar. Toplanan halk teker teker aynı yerden dışarı çıkarılır. Her çıkan kişi için malını çalan hırsız bu muydu diye sorulduğunda sen diğerlerine hayır. Hayır dediğin halde sıra malın çalanlara gelince sesini çıkarmazsın. Böylece söz ile ifade etmeden hırsızları yakalatmış olursun dedi İmam-ı Azam. İşte İmam-ı Azam'ın her konuda üstün bir zekasını görmek mümkündür. Ebu Hanife'ye müezzinler ikamet edecekleri zaman neden öksürürler denilmişti. İmam herhalde ikamete hazırlandıklarını halka ilan için öksürüyorlar. Hazreti Ali radıyallahu an bir gece hane-i saadete girdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdaydılar. Peygamber hafifçe öksürerek kendinin namazda olduğunu işaret etmişlerdi dedi. Bir kişi nikah için gerekli ilanı yapmadan evlenmişti. Evlendiği kadından da bir çocuk dünyaya gelmişti. Daha sonra erkek bu nikahı reddederek çocuğu kabul etmek istememişti. Kadın zamanın kadısı bulunan İbni Ebi Leyla'ya müracaatta bulunmuştu. Kadı evlendiklerine dair delil istemiş. Kadın da nikahı gizli yaptıklarından velimiz Allah Celle Celaluhu, şahitlerimiz de meleklerdir demişti. İbni Ebi Leyla da gerekli beyine olmadığından bu davayı reddetmişti. Kadın doğru Ebu Hanife'ye yani İmam-ı Azam'a giderek yol göstermesini istedi. Ebu Hanife buyurdu ki, hakime gider, kocamı mahkemeye çağırın, durumu ispat edeceğim dersin. Kocan geldiği zaman mahkemede ben senin eşin değil isem, nikahımızdaki veli ve şahitlerimizi inkar eder misin diye bir soru sorarsın. Gerçekten de kadının kocası mahkemeye çağrıldığında durum aynen cereyan etmiş, koca inkar edememiş. Kadı da
hem evliliğin ispatına hem de doğan çocuğun kocaya ait olduğuna hüküm vermişti. Burada anlatılan hikayeden velisiz ve şahitsiz nikahın caiz olabileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Bu o andaki yapılan işe çare bu aramaktır. Yoksa nikah İslam'daki kurallarına göre kıyılır. Ebu Hanife ise burada Allah korkusuna sahip bir müminin takip ettiği yolu göstermiştir. Yani kadını kurtarmak içindir. Yoksa yanlış nikaha fetva verilmek için değildir. Bir adam ölürken Ebu Hanife'yi vasi tayin etmişti. Ebu Hanife de vasiyet yapılırken orada yoktu. Mesela Kadı İbni Şüprime'ye intikal etmiş. Vasi tayin edilmesi hususunda şahitler de vardı. İbni Şüprime Ebu Hanife'ye bu şahitlerin doğru şehadette bulunduklarına yemin eder misin? diyor. İmam-ı Azam dedi ki hakime, bana yemin düşmez ki, ben orada yoktum. Öyleyse senin kıyasların şaştı diyor İmam-ı Azam'a. Davada buraya gelindiğinde Ebu Hanife İbni Şüprime'ye sordu. Şimdi bak, hakim nasıl şaşıracak İmam-ı Azam'ın karşısında? İmam-ı Azam dedi ki, bir körün başını yarsalar, iki şahit kimlerin yardığına şahitlik etse, amaya onların doğru şahitlik ettikleri hususunda yemin teklif edilebilir mi? Benim durumum da aynı böyle. Görmediğim şey hakkında bana yemin teklif ediyorsun dedi. İbn Şüprime vasiyetin kabulüne hüküm vererek onu tenfiz etmişti. Yani İmam-ı Azam'ın karşısında hakimlerin hiçbiri duramamıştı. Yahya bin Said Küfe kadısı bulunduğu sırada Küfe'de herkes Ebu Hanife'nin rey üzere bulunduğundan burada icma vaki olamayacağını söylemişti. Bu sözünü de Ebu Hanife'nin bir görüşüne dayandırıyordu. Ebu Hanife bu hususta münazara etmeleri için eshabından Ebu Yusuf ile İmam-ı Züferi Yahya bin Said'e gönderdi. Yüksek talebelerinden birkaçını. Bunlar kadıya, o hakime şöyle bir soru sordular. İki kişinin müşterek bir köleleri olsa, bunlardan birisi sahip oldukları köleyi azat etse, sahih olur mu? Olmaz. Zira diğerinin zararına bir durumdur dedi kadı. Peki diğer ortağı azat etse, caiz olur. Peki birinci şahsın azat etmesini doğru bulmadığınız halde ikinci şahsın azat etmesini neden sahih gördünüz? Bunda tenakuza düştünüz dediler. İmam-ı Azam'ın talebeleri hakime. Kadı sustu. Yani hakim sustu. Cevap veremedi. Leys bin Sa'd diyor ki Ebu Hanife'nin metnini işitirdim de kendisini görmeyi çok arzu ederdim. Mekke'deydim. Baktım ki insanlar bir şahsın etrafında toplanıyorlar. Sorular soruyorlar. Bu sorular esnasında birinin ya Ebu Hanife diye seslenmesinden o şahsın Ebu Hanife olduğunu anladım.
Bu zat imama yanaştı ve şu soruyu sordu. Benim bir oğlum var. Ben de çok zengin idim. Oğlum evlendirdiğim kadınları durmadan boşadığından servetim kalmadı. Bana bir çare göster, dedi. Ebu Hanife, köle pazarına git. Hoşuna gidenlerden cariye satın al. Oğlunu onlarla evlendir. Boşadığında senin malın olur. Ayrıca onları azat etmeye de yetkisi kalmaz. Ben imamın bu soruya verdiği cevabı ve cevap vermedeki süratini gördüm, hayret ettim. Bu sorunun cevabı da o günkü dünyanın, o günkü şartlarına göredir. Bugünkü dünyada, bugünkü dünyanın şartlarına göre İmam-ı Azam en süper cevapları vereceği kesindir. Eşinin nikahında boşama oldu mu olmadı mı şeklinde şüpheye düşen bir kişi kadı şerike gitmiş, danışmıştı. O şerik yani kadı önce boşa, sonra da ricat et demişti. Aynı adam Süfyan-ı Sevri'ye danıştığında o da boşamış isem ricat ettim dersin, tamam olur demişti. Aynı şahsın bu meseleyi İmam-ı Züfer'e sorması üzerine o da hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Çünkü o hala senin eşindir demişti. Bu meseleye adı geçen şahısların verdikleri cevaplar Ebu Hanife'ye nakledildiğinde İmam-ı Azam, Süfyan şüpheden sakınma, kaçınma yolunu göstermiş. Züfer bu hususta fıkıh ilminin gereğini söylemiş. Züfer İmam-ı Azam'ın talebesi. Kadı şerike gelince o acaba üzerime pislik isabet etti mi diye şüpheye düşen insana önce necaseti sür, daha sonra yıkarsın demeye benzer şekilde cevap vermiştir demişti. Bakın burada en yanlış cevabı hakim, kadı vermiş. İmam-ı Azam burada doğru cevabı talebesi Züfer'in verdiğini, Süfyan'ın da biraz kaçınarak cevap verdiğini, kadı yani hakim ise tamamen yanlış yaptığını söylemiş. Burada bir tembih, verilen fetvalar arasında mana bakımından bir fark yoktur. Zira icma-i ümmete göre şüphe ile talak vaki olmaz. Hiçbir şeyde gerekmez. Zira nikah hala sabittir. Şerik önce boşattırıp sonra ricat edilmesini istemiştir. İşte bu yanlış. Eğer talak vaki oldu ise ricat talep etseydi, o zaman bu husus imamlar arasında ihtilafı olan bir husus olurdu. İmam-ı Züfer zaten fıkıh ilminde bu husustaki hükmü söyleyerek talak vaki olmadığını söylemişti. Ne kadar İmam-ı Azam'ın talebeleri de çok süper. Halife Ebu Cafer el-Mensur Ebu Hanife'yi davet etmişti. Mansur'un hacibi teşrifat memuru. Ebu Hanife'ye düşmanlık besleyen birisiydi. Bakın halifenin teşrifat memuru Mansur'un hacibi bu. İmam-ı Azam'a düşman idi. Efendim Ebu Hanife halifenin yanındayken Hacib Rabi, ya emir el müminin,
bu Ebu Hanife senin ceddine muhalefet ediyor. Bak şimdi İmam-ı Azam'la halifenin arasını açmak için o kişi bir muzırlık yapıyor burada. İbni Abbas, bir kimse bir şey üzerine yemin etse, bir veya 2 gün sonra da istisna yapsa caiz olur dediği halde, bu Ebu Hanife istisna ancak yeminin akabinde olursa muteberdir diyor dedi. Ebu Hanife buna şu cevabı verdi. Ya emir el müminin, Rabbi bu iddiasıyla ordunun size biatı yok demek istiyor dedi. Nasıl olur bu diye sordu halife. Huzurunuzda yemin ederler. Evlerine döndükten sonra da istisna yaparlar. Bu istisnada caiz olduğundan biatları batıl olur. Halife güldü. Hacibine, Rabbi dikkat et, Ebu Hanife'ye dokunma demişti. Yani adam kendi düşmanlığıyla alta geldi. Halifenin yanında İmam-ı Azam onu kıvırdı, suçunun altına yıktı. Neyle? İlimle. Halife oradan ayrıldıktan sonra Rebi, İmama ne dedi? Sen benim katlimi istemiş oldun. Hayır, sen benim kanımı heder etmek istemiştin. Ben ise kendimi ölümden, seni de günahtan kurtardım dedi. İşte İmam-ı Azam denilen zat-ı muhterem bu. Bu bir cihan alimidir. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife yine bir gün halifenin huzurundayken imamı sevmeyenlerden biri şöyle konuştu. Ya Ebu Hanife, halife bizden bir kimseye herhangi bir adamın boynunu vurmamızı emrediyor. Sebebini bilmediği halde o görevlendirilen kişinin adam öldürmesi caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Ebu Hanife, emirül müminin hak ile mi emrediyor yoksa batıl ile mi? Gördüm adamı şimdi yine alta nasıl getiriyor. Hak ile emreder dedi. Mecburen diyecek. Öyleyse hakkı yerine getir. Nasıl olursa olsun şuna buna sorma dedi. Adam tıkandı kaldı. Bundan sonra Ebu Hanife yanındakine, bu adam beni tutmak istedi. Ben ise onu sımsıkı bağladım demişti. İşte İmam-ı Azam'ın karşısındaki insanlar bu duruma düşüyorlardı. Ebu Hanife düşmanlığı korkunç bir şeydir. Helak olmaya götürür. Tehlikedir. Allah korusun. Hakkın adamları hep böyledir. Ebu Hanife'nin komşularından birinin tavus kuşunu çalmışlardı. Ebu Hanife'ye geldi. Ebu Hanife, siz bunu kimseye söylemeyin dedi. Mescide gitmişti. Halkın mescitte toplu bulunduğu bir sırada İmam, ey komşusunun tavusunu çalan kişi, kuşun tüyleri başında iken mescide gelmekten utanmıyor musun dedi. Tam bu sırada topluluktan bir adamın eliyle başını aradığı görüldü. İmam hemen git komşunun tavusunu geri ver dedi. Hırsız bu şekilde belirlenip kuş da sahibini bulmuş oldu. Bu da İmam-ı Azam'ın süper zekalarından yine birisi. İmam-ı Azam anlatmakla bitirilmez. Yüce Allah ona ilmiyle lütufta bulunmuş. Cenab-ı Hak İmam-ı Azam'a
ilim nasip eylemiş, zeka nasip eylemiş, takva. İnsanlık üzerinde parlayan bir ilim yıldızı. İmam-ı Ameş, yaratılış itibariyle sert mizaçlı bir kimseydi. Bu da yüksek bir alim. Böyle öfkeli bir anında hanımına, eğer evde un kalmadığını bana yazı ile adam göndererek sözle hatırlatmak için bana işaret edersen benden boş ol demişti bir öfkeli anında. Kadın Ameş'in bu sözleri karşısında hayrette kalmıştı. Kadına sana ancak Ebu Hanife yol gösterebilir denildi. Kadın Ebu Hanife'ye gitti. Durum anlattı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve aleyh mecmain ona şöyle çare bulmuştu. Un bittiğinde unun çuvalını imam uyurken elbisesine iliştiriver. O uyandığı zaman bunu görür. Unun bittiğini de anlar. Yani unun evde tükendiğini anlar. Kadın aynını yaptı. Ameş dedi ki, Allah'a yemin ederim ki bu Ebu Hanife'nin düşüncesi tedbiridir. Bu adam hayatta iken bize felah yok. Anlayışlarımızın zayıflığını kadınlara da göstererek bizi aciz bırakıyor. Zor durumlara sokuyor dedi. Yani İmam-ı Azam'ın karşısında alimler aciz kalıyorlardı. Ve acizleri de İmam-ı Azam kurtarıyordu biiznillah. Adamın birisi Ramazan-ı Şerif ayında gündüz eşine cinsi münasebet için yaklaşacağına dair yemin etmişti. Buna çıkış yolu bulmada hayrete düşmüşlerdi. İmam da sefere çıkarlar. Misafire oruç farz değildir. Böylece oruç kefareti de gerekmez demişti. Bak onları da bu şekil kurtardı İmam-ı Azam. İmamın zamanında bir kişi bana mühlet verin, size peygamberlik alameti, mucize göstereceğim demişti. Ebu Hanife bunu duyunca derhal bu alameti göstermesini bu adamdan kim isterse kafir olur. Zira Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerife göre Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar hiçbir peygamber gelmeyecektir dedi. Yani burada da peşin hükmünü gösterdi ki sapıklara göz açtırmayan bir büyük alim bu İmam-ı Azam. İmam-ı Azam oğlu Hammad'ın annesi üzerine birini nikahlamıştı. Kadın bunu haber alınca imama o kadını mutlaka 3 talakla boşaman lazımdır. Yoksa senin hayat arkadaşın olmam demişti. İmam-ı Azam'ı çok seviyor, paylaşamıyor demek ki. İmam yeni nikahlısını eski hanımının bulunduğu eve bir mesele danışmak için gelmesini istedi. Yeni nikahladığı kadın eve gelerek imama şöyle bir mesele danıştı. Bir kadının kocasından ayrı yerde kalması caiz midir? Bu soru sorulunca Hammad'ın annesi, gördün mü mutlaka yeni nikahladığını boşayacaksın dedi. İmam da bu evin dışında ne kadar zevcem varsa benden 3 talak boş olsun dedi. Çünkü evin dışında kimse yok, evdeydi zaten hepsi.
Hammad'ın annesi bundan memnun oldu. Fakat yeni nikahlı da orada olduğundan boş olmamıştı. O an için onu kırmadı imam ve şeriatın da hükmünü yine yerine getirdi, uyguladı. Rafızılardan birisi imama, insanların en kuvvetlisi, şedidi kimdir dedi. Bu da Rafızıdır. İmam, bize göre insanların en kuvvetlisi Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Çünkü hilafetin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hakkı olduğunu bildi, hilafeti ona teslim etti. Size göre ise Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Yani en kuvvetli Ebu Bekir'dir. Güya hilafeti Hazreti Ali'nin elinden zorla aldı dersiniz. Dedi, Rafızı'yı daha ağzından çıkmadan tıkadı her tarafını. Rafızılar Ebu Bekir düşmanıdırlar, Ömer düşmanıdırlar. Ama İmam-ı Azam'ın karşısında bak ne hale geldi. Rafızı bu cevabı karşısında bir şey diyemedi. Ebu Hanife'ye şöyle bir soru soruldu. Bir adam kadınına eğer bugün cenabetten temizlenirsen benden 3 talakla boş ol. Eğer bugün 5 vakit namazdan birini terk edersen yine 3 talakla boş ol. Eğer benimle bugün işte bir araya gelmezsen, bulunmazsan yine 3 talakla benden boş ol dese ne yapmak lazım gelir dediler İmam-ı Azam'a. İmam bak ne diyor? İkindi namazını kıldıktan sonra cinsi münasebette bulunur. Akşam namazını mütakip namazı kılmadan gusül eder. Ondan sonra da önce akşam daha sonra da yatsı namazını kılar. Böylece talak vaki olmamış olur dedi. Yani imamın cevap veremeyeceği bir durum yok ki. Allah ona ilim üstüne ilim vermiş. Nur üstüne nur. Nurun ala nur. İlim en büyük nurdur. Yine imama sordular. Bir kişi ailesi bir merdiven üzerinde iken eğer aşağı inersen ya da yukarı çıkarsan benden boş ol derse nasıl hareket edilir? Eğer mümkünse 2 kişi merdivenle birlikte kadını yere indirirler. Bu mümkün olmadığı takdirde namahremi olan birisi kucaklar indirir dedi. Yani nikah düşmeyen yakın akrabalardan birisi. Baba, kardeş gibi. Hemen bakın cevap hazır. Birisi imama bir kadının elinde su dolu bardak varken kocası bardaktaki suyu yere dökerse, içerse, birine içirirse, benden boş ol derse ne yapılır diye sormuştu. İmam suyu emecek cinsten bir bezle suyu emdirmek suretiyle bardaktan dışarı çıkarılır diye cevap verdi. Çünkü bardağın içine bezi koyunca bez suyu dışarı kendiliğinden atar. İşte imamdaki hazır cevaplar. Yumurta yemeyeceğine dair yemini olan bir adam, başkasının koltuğunun altındakini de mutlaka yiyeceğine dair yemin etse, o adamın da koltuğu altında yumurta çıksa ne yapılır diye sorulmuştu. İmam o yumurtayı kuluçkaya yatmak üzere olan bir tavuğun altına korsun. Doğan pilici istediğin gibi yersin demişti. Tembih, bizim mezhebimiz Şafii'ye göre
Bu husustaki çare o yumurtanın saffetini giderecek şekilde helva gibi tatlı cinsinden bir şeyle karıştırılıp yenmesi şeklindedir. Bu da İmam-ı Şafii Hazretlerinin mezhebine göre çaredir. Bir kadın peşleri birbirine yapışık şekilde bir çocuk, sırtları birbirine yapışık şekilde bir çocuk dünyaya getirmiş. Bunlardan birisi de ölmüştü. Küfede bulunan devrin alimleri her ikisi birden defnedilir demişlerdi. Ebu Hanife de şöyle demiştir. Ölü olan diri olanı dışarıda kalacak şekilde toprağa gömülür. Zamanla birbirinden ayrılacaktır. İmamın dediği gibi yapıldı. Diri olan çocuk ölüden kendi kendine ayrıldı. Hatta yaşadığı hayatı boyunca da Ebu Hanife'nin azatlısı diye anıldı. Bakın bunu bugünkü tıbbın bulma bilme şansı bile yok. İmam-ı Azam'ın bu da bir harikasıdır. Ebu Hanife Medine'de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunu İmam-ı Muhammed el-Bakır ile bir araya gelmişlerdi. Ceddim Muhammed'in hadislerine muhalefet ediyor musun dedi Muhammed Bakır. Ebu Hanife de ona şöyle dedi. Allah korusun nasıl olur? Oturun. Ceddiniz Resulullah'a ve size büyük hürmetim vardır dedi. Kendisi iki dize üzerine gelerek aralarında şöyle konuşma geçti. O da yüksek bir alim peygamberimizin soyundan. Hazreti Ali'nin torunlarından. Ebu Hanife ona dedi ki kadın mı zayıftır erkek mi dedi. Kadın zayıftır dedi Muhammed Bakır. Kadının hissesi mirasta yarım, erkeğinki ise tamdır. Eğer kıyas ile hareket etseydim ne yapardım? Elbette ki kadına çift verir, erkeğe yarım verirdim. Namaz mı eftaldir yoksa oruç mu? Namaz eftaldir dedi Muhammed Bakır. Eğer kıyas ile konuşmuş olsaydım bu eftalliğe binaen kadının hayızlı zamanlarında kılmadıkları namazların eda edilmesini isterdim. Ama bak kıyasla değil, dini hükümlerle fetva veriyorum dedi. Yine sordu. İnsan bevli mi pistir yoksa menisi mi? Bevli daha pistir. Eğer kıyasla hareket etmiş olsaydım her bevledenin gusül yapması gerektiğine hüküm verirdim. Böyle bir hüküm vermedim. Yine şer'i fetvayı verdim diye biraz konuşunca Ebu Hanife İmam-ı Azam hemen Muhammed Bakır ayağa kalkarak Ebu Hanife'yi alnından öptü ve takdir etti. Evet kıymetliler, İmam-ı Azam'ın karşısında dikkat ederseniz herkesin bir hayranlığı vardır. Ancak münafıklar, müşrikler, cahiller, ehli bid'at olan ve zındıklar İmam-ı Azam'dan hoşlanmazlar. Küfe'ye bir yabancı gelmişti. Dünya güzeli bir eşi vardı. Küfeli birisi de kadına musallat olup yoldan çıkardı. Kendi eşi olduğunu da iddia etti.
Kadının kocası da nikahlısı olduğunu ispat etmekten aciz kalmıştı. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla ve Ebu Hanife ile birlikte bir toplulukta bu yabancının evine gitmişlerdi. Evde bir köpek vardı. Eğer kadın o eve ait ise bunu köpeğin ispat edeceğini de daha önce İmam-ı Azam söylemişti. İçeri tek tek giren bütün kadınlara köpek havladığı halde davalı kadın içeri girince sesini çıkarmayıp hareketleriyle de onu tanıdığını ifade etmiş oldu. Böylece davada hak yerini bulmuş oldu. Bakın İmam-ı Azam burada da yine o adamı kurtardı. Ve suçlu da suçuyla baş başa kaldı ve cezasına elbet çarpıldı. Küfe valisi bulunan İbni Hübeyre Ebu Hanife yanına davet etmiş. Ona üzerinde Ata bin Abdillah yazısı hak edilmiş bir yüzük gösterdi. Şöyle dedi: bunun üzerinde başkasının ismi işlenmiş olduğu için onu takamıyorum. Şimdi Ebu Hanife dedi ki, bin kelimesinin bağısının başını biraz ters kıvırtırsın, min olur dedi. Bu cevabı verirken de çok süratli hareket etmişti. Vali sizinle fazlaca görüşelim demişti. Çünkü imamın zekasının süratine hayran oldu vali. Ebu Hanife şöyle cevap verdi: sizin yanınızda ne işin var? Siz yanınıza yaklaşanları meftun, sizden uzaklaşanları da zebun edersiniz. Şimdilik yanımda sizi gücendirdiğimde kaybedecek bir şeyim yok. Ebu Hanife bu vali İbni Hübeyre'ye şöyle söylediği sözlerin benzerlerini devlet ricalinden başta halife Mensur olmak üzere İsa bin Musa ve diğerlerine de aynen söylemişti. Daha Küfe'ye girmiş, bütün halkın katliamını emretmişti. Ebu Hanife sırtında iç ve dış gömleği olduğu halde sade bir şekilde asi Dahhak'ın huzuruna çıkmış, halkın katliamı için neden emir verdiğini sormuştu. Dahhak, Küfe halkı mürtet olmuşlardır da ondan demişti. Ebu Hanife, Küfe halkının dini şimdi sahip oldukları dinin dışında bir din mi idi, yoksa aynı din üzere mi idiler dedi. Dahhak imamın sarf ettiği bu sözü tekrar ettirmişti. Biz hata etmişiz demişti. Bundan sonra da kılıçlarını kınlarına sokmuşlar. Küfe halkı da ölümden kurtulmuştu. İmam-ı Azam Küfe halkı kılıçtan geçecekti. Bakın, Dahhak'ın önüne iç elbisesiyle çıktı ve durumu halletti ve Küfe halkını kılıçtan kurtardı. Biiznillahi Teala. Başka bir rivayette de hariciler Küfe'ye girdiklerinde buranın en büyük alimini sordular. Bakın, hariciler çok kan akıtan ve kendilerini Müslüman sanan zavallılar. Bunlar Küfe'ye giriyorlar, en büyük alimini soruyorlar. Ebu Hanife'dir denildiğinde imama dediler ki,
Küfürden tövbe et. Bakın. Hariciler İmam-ı Azam'a diyorlar. Hazreti Ali'ye de diğer sahabilere de neler dediler bu hariciler. Ben bütün küfürlerden tövbe eden kişiyim. Bak İmam-ı Azam öyle dedi. Ben bütün küfürlerden tövbe eden kişiyim. Hariciler kendi aralarında bu bizi de küfür içine soktu. Sözünü ona göre sarf etti dediler. Tekrar çağırarak bunu sordular. İmam da siz bu sonuca ilminizle mi yoksa zannınızla mı vardınız? Zannımızla dediler. Zannın bazısının isim günah olduğu ayette bildirilmiştir. Sizin mezhebinize göre de isim küfürdür. Siz küfürden tövbe ediniz dedi. Bakın haricileri, elleri kanlı katil haricileri nasıl ilmiyle orada ne hale getirdi. Tembih, bakın İmam-ı Azam'ın aleyhinde bulunan bazı hasetçi kimseler, yukarıda haricilerle olan münasebetlerini zikrettiğimiz iki hadiseye dayanarak İmamı küfürle itham etmişlerdir. Hatta bundan dolayı da tövbe etmesini isteyenler bile olmuştur. Halbuki bu anlatılanlar imamın şanına bir noksanlık getirmediği gibi vardığı sonuç bakımından onun şanını yükseltmiştir. Allah imama çok mu çok rahmet eylesin ve diğer İslam alimlerine de. Bir kişi ölürken bir adamı vasi tayin ederek ona içinde 1000 dinar bulunan bir kese vermiş. Oğlu büyüdüğünde ona vermesini istemişti. Vasiyetinde de ne kadar arzu edersen kaydı geçmişti. Adam ölmüş, çocuk büyümüş fakat vasi tayin edilen kişi parayı vermeye hiç kıyamadığı gibi onun yalnız boş kesesini vermişti. Çocuk da Ebu Hanife'ye gitmiş, durumu anlatmıştı. Vasi çağrıldı. İmam ona dedi ki, senin sevdiğin miktar kesenin içindeki paranın tamamı olduğu aşikardır. Bunun için vasiyet gereği paranın tamamını teslim et demişti. Hadis alimlerinden bazıları İmam-ı Azam'ın aleyhinde bulunurlardı bazıları. Ve bu çocuğun da bakın durumunu kurtardı İmam-ı Azam yine. Şimdi bu hadis alimlerinden bazıları İmam-ı Azam'ın aleyhinde bulunurlardı. Bunlardan birisi bir gün hata ederek eşine eğer sen bu gece benden talakını istemezsen benden boş ol demişti. Eşi de şimdi bakın eğer ben de senden talakımı istemezsem bütün kölelerim azat olsun demişti. Daha sonra söylediği söze pişman olan alim, o hadis alimi, İmam-ı Azam'a da karşı olan biri, Ebu Hanife'ye müracaat ederek çıkar yol aramıştı. Gördün mü? İmam-ı Azam'a karşı olanlar dahi ona muhtaç durumdalar. İmam, kadın beni bırak der. Sen de eğer dilersen boş ol dersin. İkinize de bir şey lazım gelmez demişti. Daha sonra hadis alimlerinden olan bu şahıs ve eşi ölünceye kadar Ebu Hanife'ye, İmam-ı Azam'a dua etmeye başladılar ve dua ediyorlardı. Hadis alimi olmak ayrı şey,
müştehit olmak ayrı şey. Fakih olmak ayrı şey. Bir de İmam-ı Azam gibi müstesna bir parlayan ilim yıldızı olmak başka şey. Bir şahıs ailesine eğer pişirdiğin yemeğe bir mekkuk tuz koymazsan, bu tuzu koyup kaynattığın yemekte de tuz eseri görürsem benden boş ol demişti. Bakın yine imama danıştılar. Ocakta yumurta kaynatır, içine de o kadar tuz kor, yine de tuz olmadan yenmez dedi. Ve onları kurtardı. Çünkü yumurtayı tuzla kaynatırsınız, içine girmez tuz. Yine yumurtayı soyduktan sonra tuzlayıp yemek zorundasınız. Bakın, bu da İmam-ı Azam'ın yine dehalarından biri. Dehrilerden bir grup Ebu Hanife'yi öldürmek istemişlerdi. Dehriler biliyorsunuz ki zındıklardır, zamanı ilahlaştıranlar. Tam sıkıştıkları anda imam, durun sizinle bir mesele konuşalım. Ondan sonra istediğiniz yapın dedi. İmam-ı Azam öldürmek istiyor bunlar. Ve bıraktılar, şöyle konuştu. Kaptanı ve mürettebatı olmayan, içi malla dolu bir geminin denizin dalgalarından kurtulamayacağı konusunda ne dersiniz? Bu muhaldir. Kurtulması mümkün değildir. Aklınızla bana inanmıyorsunuz da bir sani olmadan bu dünyanın ayakta durabileceğine neden inanıyorsunuz? Bunu dinleyen dehriler tövbe ettiler. İmamı öldürmekten de vazgeçerek kılıçlarını kınlarına koydular. İmama bir adam geldi. Bir başkasında 1000 dirhem alacağı olduğunu, fakat adamın inkar ettiğini, ne yapması lazım geldiğini söyledi. İmam, adamın sadık bir kişi olduğunu daha önceden biliyordu. İmam, sen inkar edilen alacağını 2 şahit huzurunda hazır olan şahitlerden birine hibe et. Hibe edilen şahıs da seni ve diğer şahidi de şahit göstermek suretiyle dava etsin dedi. İmamın dediği gibi yaptılar. Kadı 1000 dirhemi inkar eden kişiye ödemesi hususunda hüküm verdi. Ebu Hanife'nin zekasının pratikliğine, insanı susturucu cinsten olan sorulara verdiği güzel cevaplar hususunda olan bu konu çok uzundur. Daha nice İmam-ı Azam hakkında nice konular vardır. Birçok da rivayetler vardır. Ayrıca imama ait olmayan bazı şeyler de bu konuda söylendiğinden anlattığımız kısım maksada kafi görülüp bu mevzuyu burada özetlemek istiyoruz. İmam-ı Azam son derece ahlakı güzel mi güzel bir zatı muhterem idi. Ebu Yusuf anlatıyor. Ebu Yusuf dünyanın en büyük fakihlerinden biri. Ebu Hanife diyor, annesine çok hürmet ederdi. Yani İmam-ı Azam annesine çok mu çok hürmet ederdi. Ebu Hanife şöyle derdi. Hocam Hammad vefat edeliden beri
kıldığım namazların sonunda ebeveynimle, yani annem babam ve soyum sülalemle birlikte hocama da dua ederim. Daha hocamın evinden tarafa ayağımı uzatıp yatmadım. İmamın eviyle hocasının evi arasında tam 7 sokak vardı. Ayrıca bana ilim öğreten bütün hocalarıma da dua ederim, diyordu İmam-ı Azam. İşte kıymetliler, İmam-ı Azam'ın ahlak güzelliğini de saymakla bitiremeyiz. Yine bakın, halifeye İmam-ı Azam bir gün şöyle diyordu. Halife Harun Reşit bir gün Ebu Yusuf'a, bana Ebu Hanife'nin ahlakını anlat demişti. Ebu Yusuf, ey müminlerin emiri, hani Allah Teala ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atidun, o ne söylerse yanında mutlak bir gözcü vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte ben de Ebu Hanife'nin yanında böyle gözcü gibiydim. Bende ilim olarak ne varsa hepsi onun eseridir. Yani ben ilmi İmam-ı Azam'dan, Ebu Hanife'den aldım, diyor İmam Ebu Yusuf. Bunu dinleyen Halife Harun er-Reşid, bu ahlak ancak salihlere mahsustur demişti. Çünkü İmam-ı Azam'ın ahlakını da övmekle bitiremezsiniz. Şimdi takva, namus, sadakat, insanları idare edebilmek, gerçek dostluk, faydalı olan şeylere itibar etmek, az konuşmak ve konuştuğunda isabet etmek, düşmanı için bile olsa meşakkatlere katlanmaktır. İmam-ı Azam'da yüksek ahlakın hepsi bulunmaktadır. Cenab-ı Hak ruhunu şad eylesin. Efendim, Yüce Allah onu rızasına ve cemaline nail eylesin. Hazreti Muhammed'e komşu eylesin. İmam-ı Azam'a ve diğer İslam alimlerine Allah çok çok rahmet eylesin. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. Velhamdüleke ya Rabbel alemin. Kıymetli dostlarımız, bir gün Halife Mansur ile hanımları arasında bir kırgınlık oluyor. Halifenin kadınları arasında çeşitli riayet etmemesi, eşitliğe, adalete riayet etmemesi yüzünden bir dargınlık olmuştu. Kadın halifeden adalet üzere hareket etmesini istemişti. Ebu Hanife aralarında hakem olması için davet edilmişti. İkisi de onun hakemliğine razı olmuşlardı. Halife ve onun hanımı. Ebu Hanife geldi. Mansur söze başladı. Yani halife şimdi hem konuşuyor hem soru sormuş oluyor İmam-ı Azam'a. Kadın da perde arkasında dinliyor. Halife diyor ki, bir erkek kaç kadın alabilir? 4. Peki cariyelerden ne kadar? İstediği kadar. Peki bunun aksini söyleyen var mı? Hayır, bu ihtilafsızdır. O günkü şartlara göre bu böyleydi ama Kur'an-ı Kerim köleliği, cariyeliği dünyadan kaldırmaya geldiği için tabi şartlar değişti ve
en büyük sevap insanlığı hürriyete kavuşturmaya adandı. Şimdi bu konuşmadan sonra halife perdenin arkasına gizlenmiş olan eşine dönerek "Bunları işitiyorsun değil mi?" dedi. Ebu Hanife tekrar söz alarak "Ey müminlerin emiri, Allahu Teala bu izni eşler arasında adaleti gözetenler için verdi. Yoksa bu şartı yerine getirmeyenler fazla kadın almamalıdırlar. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Eğer adalet edemeyeceğinizden korkarsanız bir tane yeter. Adalet eden kişi için ikinci evlilik söz konusudur. Bu ihtiyaca göre, adalet şartına göre bu olur. İkinci evlilik olur ve Kur'an-ı Kerim'de bu 4'e kadardır. Ama adalet edemeyenler bir taneyle yetinsin denmiştir. Ebu Hanife Hazretleri çok güzel giyinir kuşanırdı. Babamın diyor, oğlu anlatıyor Hammad, babamın fizyonomisi, dış görünüşü güzeldi. Güzel kokular kullanırdı. Hatta kendisi görünmeden önce sürdüğü koku hissedilirdi. Peygamberimizden bunlar birer birer sünnettir. Ebu Yusuf da şöyle der: daha uzaktan gelirken kullandığı çok güzel kokusu duyulur, geldiği belli olurdu. Başkalarından da rivayet edildiği gibi uzun siyah kalensüve giyerdi. Uzun siyah kalensüve giyerdi. Nadır diyor ki, bir gün imam bir bineğe binmek üzereyken bana, sırtında giydiğini bana ver dedi. Sırtımdakini aldı giydi. Daha sonra bana dedi ki, elbisem beni sıktı. Kalın olduğundan rahatsız etti. İşte imamın sincap, tilki derilerinden ve samurdan kürkü vardı. Giyerdi, onlara namaz kılardı. Üzerinde işaret olan gömleği vardı. 7 tane kalensüvesi vardı. Bunlardan biri de siyahtı. Kalensüve, başa sarılan sarık demektir. Evet kıymetli efendiler, İmam-ı Azam son derece edepli ve hikmeti, bu hususta kıymetli sözleri bulunmaktadır. Edep ararsan, hikmet ararsan, hikmetli sözler ararsan İmam-ı Azam'da bulursunuz. Ebu Hanife şu haldedir, şu haramdır diye ilahi hükümleri açıklamaktan daha hayırlı kelam olur mu? Allahu Teala'yı tenzih yollarını gösterip haramdan kaçınma yollarını takrir ediyoruz. Dağarcığınızda azığı olmayan yolcu yolda mahvolmaya mahkumdur. Bunun gibi ilimden uzak kalan ibadet ehli de ibadetinin semeresini göremez. Yani ibadet edenler bir bilerek, ilimle hareket etsinler diyor. Kim? İmam-ı Azam. Bilgisiz ibadet semeresizdir. Değeri düşüktür. Bir şahıs imama gelerek ona bir hususta şefaatçi olmasını istemişti. İmam dedi ki,
bu ilim talebi ile ilgili bir şey değildir. Allahu Teala alimlerden bildiklerini insanlara açıklamaları ve hiçbir şeyi gizlememeleri için söz almıştır. Alimler ancak bildiklerini halka anlatırlar. Bununla da yalnız Allah rızasını talep ederler. Alimlerin bundan başka bir rüçhaniyeti yoktur. İşte İmam-ı Azam'ın tamamen Allah'ın rızasına ve emrine kendini adadığını görüyoruz. Ebu Hanife Hazreti Ali radıyallahu anh ile Muaviye arasında vuku bulmuş olan Sıffın Savaşı hakkında ne dersiniz demişlerdi. İmam, ben Allah'ın huzurunda söylediğim sözlerden mesul olmaktan korkarım. Sükût ettiğim takdirde niçin sükût ettin denilmeyeceğini de bilirim. Herkes din hususunda mükellef olduğunu, vazifeleri yapmalıdır. Kişi için evla olan da budur. Eshabına şöyle derdi: bu ilmi öğrenmekte kastınız hayır ise Allah sizi başarılı kılar. Yoksa muvaffak olamazsınız. Meşhur sözlerindendi. Zannı ile konuşanlara, bana göre böyledir diyenlere şaşarım. Hem de zannlarıyla amel etmekteler. Halbuki Allahu Teala Peygamberi Aleyhissalatu vesselamına ve la takfu ma leyse leke bihi ilmin, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına gitme. Allah sıkı tembih ediyor. Birileri de bana göre şöyle, bana göre böyle zan üzere amel ediyor. İmam-ı Azam bunları şiddetle tenkit etmiş, reddetmiştir. Bakın, Ebu Hanife İmam-ı Azam bir gün İbrahim bin Ethem'e demişti ki, ya İbrahim, İbrahim Ethem kim? Büyük evliyalardan biri. Ya İbrahim, çok ibadet etmeye itina gösteriyorsun. Şunu bilmelisin ki, din ve ibadet ancak ilim sayesinde ayakta kalabilir. İlme hürmet etmelisin. Evliyalara nasihat ediyor İmam-ı Azam. İmam şöyle derdi: hadisi şerif toplayıp da fıkıhtan nasibini alamayan kimse ilaç satmakta olan eczacıya benzer. Onların nerede kullanılacağını bilmek için bir doktora ihtiyaç vardır. Hadisi şerifin gelişini bilip ondan hüküm çıkaran fakihler de doktorlara benzerler. Yani hadis alimi olmak yetmiyor. Fıkıh alimi, müştehit olması gerekiyor. O hadislerin durumunu bilmesi gerekiyor. Yoksa doktor olamaz, eczacılıkta kalır. İmam-ı Azam bu misali de verdi. Bakın, bunu tekrar ediyorum. Hadisi şerif toplayıp da fıkıhtan nasibini alamayan kimse ilaç satmakta olan eczacıya benzer. Onların nerede kullanılacağını bilmek için bir doktora ihtiyaç vardır. Yani hadis toplayanlar müştehide muhtaçtır diyor. Fıkıh ilmini bilen fakihlere, İmam-ı Azam gibilere muhtaçtırlar diyor. Hadisin gelişini bilip ondan hüküm çıkaran fakihler de doktorlara benzerler. İlacın nerede kullanılacağını bilir. Fıkıh ilmi budur. Halife Mansur İmam'a neden bizden uzak duruyorsun demişti.
İmam-ı Azam devlet adamlarından uzak dururdu, halifelerden bile. İmam, senden korktuğum bir şey yanımda bulunmaz. Eğer size yaklaşırsam fitne çoğalır. Uzak kalırsam beni üzersiniz. Onun için şimdiki tavrım iyidir dedi. İmamın huzurunda halkın kendisi aleyhindeki sözler dile getirilmek istediğinde derhal konuşulanı keser, şöyle derdi. Hakkımızda sevmediğimiz şeyleri, konuşulanları Allah affetsin. İyilikle bahsedenleri de, iyilikle bahsedenleri de nimetlerine kavuştursun. Siz böyle dedikoduları bırakın da dinde ilim bakımından derinleşmeye bakınız. Zaman olur, Allah hakkınızda o konuşanları size muhtaç ediverir. İmam-ı Azam'ın karşısında ona muhalif olan, onu çekemeyenler İmam-ı Azam'a hep muhtaç olmuşlardır ve olacaklardır. Olanlar oldu, olmayanlar olacaklardır. İmamın değerli sözlerinden bazıları, kendi kıymetini bilip itibarını göz önünde bulunduran kimsenin nazarında dünya değersiz, her mihneti de önemsizdir. Sözünü kesen kimseye itibar etme. O kişide ilim ve edebe dair arzu ve sevginin olmadığını anla. Evet kıymetliler, İmam-ı Azam bakın hikmetli sözler saçmaya devam ediyor. İmam şu mealdeki bir şiirle mukabelede bulundu. Memleketler bozuldu. İçinde doğru dürüst kamil insan kalmadı da ben layık olmadığım halde seyyid olarak anılmaktayım. Benim durumum ise insanlara meşakkatten başka bir şey veremez. Yani kendini övmezdi İmam-ı Azam. Kıymetli dostlarımız, zaten hiçbir alim kendini övmez, nefsine pay vermez. Rabbisine karşı boyun eğri, hizmete devam eder. İmam-ı Azam'ın kadılık ve beytülmal nazırlığı gibi vazifeleri kabul etmediği konusunda size daha önce de bazı öz bilgiler vermeye çalıştık. İmam-ı Azam'a bir gün İbn-i Hübeyre hapiste imama attırdığı dayaklardan dolayı başının şiştiği, bundan sonra da salıverme emrinin verildiği anlatıldığı gibi başka bir rivayette İbn-i Hübeyre'nin rüyasında bakın Peygamberimiz İmam-ı Azam'a nasıl sahip çıkıyor. Yüce Allah'ın lütfuyla. O valiye Peygamberimiz rüyasında görünüyor ve Peygamberimiz diyor ki valiye, ümmetimden diyor, suçsuz bir insana dayak attırmaktan Allah'tan korkmuyor musun dedi Peygamberimiz rüyasında o valiye. Ve hemen palas pantras İmam-ı Azam cezaevinden çıkarıldı. Kıymetli dostlarımız, bu da bir defa İmam-ı Azam'ın Allah katında ve Peygamberimizin yanında şerefli kul olduğunun birçok alametlerinden birisi de budur. İmam-ı Azam kıraat ilmindeki senedi İmam-ı Asım'dan almıştır. İmam-ı Asım meşhur 7 kurradan birisidir. Bu da İmam-ı Azam'ın
İşte kıraat ilmindeki senedi de budur. Hadis ilmindeki senedi Ebu Hanife'nin tabiinin imamlarından ve diğerlerinden, tabii tabiinden 4000 şeyhten hadisi şerif aldığı yukarıda da geçmişti. İşte bu vasfından dolayıdır ki Zehebi gibi muhaddisinin tabakaları hakkında eser veren müellifler İmam-ı Azam'ı eserlerinde zikrederler. İmamın hadis ilminde itinası azdı diyenler bunu ya cehaletlerinden ya hasetlerinden dolayı söylerler. Zira delillerinden hüküm istinbat edebilmek hadisin dışında bir şey değildir. Ebu Hanife ve eshabının eserlerine bakanlar böyle sözlerin asılsız olduğunu anlarlar. Fıkıh ilmiyle meşgul olmak ancak hadisle mümkündür. İmam-ı Azam hadis alimlerinin de hocasıdır. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm ve erdan vecmain de hadis rivayet etmek hususunda fazlaca meşhur olmamışlardır. Çünkü onların hilafet meşgalesi vardı. Diğer sahibilere bakıldığında Şeyhayn'ın çok az hadis rivayet ettikleri görülür. Nasıl ki bunlara hadis rivayetine itina göstermedi denilemezse, Ebu Hanife'ye de denilemez. İmam-ı Şafii, Malik'le çok buluştuğu ve ondan hadis aldığı halde eserlerinde İmam-ı Malik'ten çok az rivayette bulunduğu gibi aynı devirde yaşayan hadis münakkitleri Ebu Züra ve İbn-i Ma'ine de apayrı bir durum arz ederler. Ayrıca dirayet olmadan yapılan rivayetlerin çokluğu da muteber değildir. İbn Abdülber eserinde dirayetsiz rivayet yapılmasından kaçınılması hususunda bir bölüm ayırmış, üzerinde teferruatıyla durmuştur. İbn-i Şübrüme az hadis rivayet edersiniz ki fakih olasınız derdi. İbn-i Mübarek de dayanağımız eser olduğu gibi eseri hadis tefsir edecek reyleri de almak lazımdır derdi. Ki Ebu Hanife de aynı görüşteydi. Ebu Hanife muhaddis için hadisi duyduğu zaman rivayet önemli değil, önemli olan o hadisi ilk içtimaından ta onu rivayet edeceği zamana kadar hıfzetmesidir. Bu da hıfzın sağlamlığıyla mümkündür derdi. Hatibi Bağdadi İsrail bin Yunus'tan şunu rivayet eder. Ebu Hanife ne güzel kişi, hafızası kuvvetli, fıkha taluk olan hadisleri toplamış. Her hadisin fıkhi hükmü ondan mevcut. Hadisleri şiddetle araştırıyor. İmam Ebu Yusuf da şöyle demişti. Hadis tefsiri ve hadisin fıkha tatbikini Ebu Hanife'den daha iyi bilen bir insan görmedim. İşte kıymetliler,
dünyanın en büyük alimlerinden biri Ebu Yusuf'tur ve onun baş talebesidir. Ebu Hanife haklıdır. Ahirette bizi kurtaracak hükümleri o bulmaktadır demiştir. Aklı olan Ebu Hanife'nin mezhebinin dayandığı delillere bakar, hayran olur. Neye dayanır? Kur'an, sünnet, icma, kıyas, asli ve fer'i delillere dayanır. Ameş Ebu Hanife'nin yanında bulunuyordu. Ebu Hanife'ye birçok meselede sorulmuştu. İmam bunlara teker teker cevap vermişti. İmam Ameş Ebu Hanife'ye dönerek bu soruların cevabını bu kadar çabuk nereden çıkardınız derdi. İmam bak ne diyor. Sizin rivayet ettiğiniz hadisi şeriflerden dedi. Bundan sonra da verdiği cevaplarda dayandığı hadisi şerifleri teker teker orada okudu. Aynı zamanda da bu hadis-i şerifleri Ameş'in nerede ve ne zaman rivayet ettiğini de zikretmişti. Böylece her hadisi şerifin bizzat Ameş tarafından rivayet edildiğini de orada tasdik ettirmişti. Birkaç hadisi bu şekilde anlatınca Ameş, okuduklarınız kafidir. Benim 100 günde tahdis ettiğim hadisleri siz bana 1 saate geri naklettiniz. Ben aslında senin bu hadislerin muktezasıyla amel ettiğini sanmıyordum. Ben bilirim ki büyük fakihler mütehassıs doktorlara benzerler. Biz muhaddisler ise ilaç malzemesi satan eczacılara benzeriz. Bakın nasıl itiraf ediyor. Hadis alimi o, Ameş Hazretleri. Ey Ebu Hanife, senin ise bunların her ikisinde de üzerinde taşıdığını gördüm demişti. Yani İmam-ı Azam, doktorların bile ulaşamadığı mevkilere ulaşmış. Allah lütfeylemiş. Evet, İmam-ı Azam'ın vefatı ve sebebi konusunda da size kısa özlü bilgiler vermeye çalışacağız inşallah. Kıymetli izleyenler, İmam başhakimliği, başkadılığı kabul etmediği diye ve diğer teklifleri de kabul etmedi diye, hazineleri de ona vermek istemişlerdi, kabul etmedi diye zindana atıldı İmam-ı Azam ve gırbaçlandı, vuruldu, dövüldü. Efendim İmam-ı Azam'a içinde zehir bulunan, içi dolu bir kadeh içmesi için de zorlandı. Bakın, imamı çekemeyenler halifeye karşı bu duruma getirdiler olayı. Halife de oyuna geldi. Ben onun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Göz göre göre kendimi öldürmek istemem demişti. Yani zehiri ona iç diyorlar. Hatta bu zorlama esnasında halife de orada bulunuyordu denilmektedir. Doğrusunu Yüce Allah kendi daha iyi bilir. İmama kadeh içinde bulunan zehir zorla ağzına dökülmek suretiyle içirildi. İmam vefat edeceğini hissetmişti. Secdeye kapandı. Son nefesini alnı secdede iken verdi. Ebu Hanife'nin kadılık makamını kabul etmemesi aslında halife tarafından katlini gerektirecek bir durum arz etmiyordu.
Zira daha önce de aynı teklifleri yapmış, kabul etmediği görülmüştü. Halife hiç de cezalandırmamıştı. Yalnız halifenin yanında bulunanlar, Ebu Hanife'yi, Abbasi saltanatını kabul etmediğini, Hz. Ali soyuna daha önce de yaptığı gibi yardımlarda bulunduğunu, onları desteklediğini, halifeye durmadan gammazlıyorlardı. Bu sıralarda İbrahim bin Abdullah bin Hasan bin Hüseyin bin Ali tarafından Basra'ya baskın yapılacağından korkuluyordu. Halife Ebu Hanife'nin Hazreti Ali radıyallahu anh torunlarından bu İbrahim'i desteklemesinden çekiniyordu. Çünkü Ebu Hanife ticaret erbabıydı. Çok zengindi. İlimdeki itibarı ise zaten belliydi. İmamı Bağdat'a davet eden halife, ilk önceleri onu öldürmeye cesaret edemedi. Onun kabul etmeyeceğini bile bile kadılık teklif etti. Böylece imamın vefatında dış sebep kadılığı kabul etmemesi, iç ana sebep ise siyaset oldu. İmam-ı Azam haklıdan, doğrudan yanaydı. Ömründe bu konuda kimseye taviz vermedi. Dünyadaki çekeceği cezaları ceza kabul etmedi. Yeter ki Allah katında suçlu olmayayım. Rabbimin huzuruna suçlu gitmeyeyim dedi ve dünyada şehitlik mertebesine de ulaşmış oldu. İmamın vefat tarihi, teçhiz ve tekfini. Ebu Hanife rivayetlerin ittifakıyla 70 yaşlarında, hicretin 150, miladi ise 767 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hicretin 151. yılında vefat etti şeklinde olan rivayette zayıflık vardır. 150 yılında hicretin vefat ettiği güçlüdür. Ve Recep ayıdır. Şaban ayı veya Şevval ayının yarısıdır diyenler de olmuştur. Kıymetli efendiler, İmamı vefat ettiği hapishaneden dışarı çıkardılar. Vefatından sonra arkasında oğlu Hammad'dan başka kimseyi bırakmamıştır. Ebu Hanife'yi bu sırada Bağdat'taki kadı olan Hasan bin Umare yıkadı. Suyu da Ebu Reca Abdullah bin Vakit el-Herevi suyunu koymuştu. Bunlar İmam-ı Azam'ı gaslettikten sonra, yani yıkadıktan sonra şöyle demişti: 30 sene iftar etmediğini, oruçsuz geçirmediğini, 40 senedir istirahat için gece sırtını yere dayamadığını biliyorduk dedi. Bunu yıkayanlar söylüyor. Hem büyük baş kadı, baş hakim diyor bunu, hem yanındakiler. Bizim en fakih, abid ve zahidimiz olduğun gibi birçok hayırlı meziyetleri bir arada toplamıştın. Ölüsüne sesleniyorlar. Kabrin hayır ve bereket ile dolsun. Senden sonra biz zor durumda kalacağız diyorlardı. Kadı Hasan bin Umare
gasli henüz bitirmişti ki Bağdat halkı olduğu gibi oraya toplanmıştı. Sayılarını Allah bilir. Sokaklarda dellaller, münadiler Ebu Hanife'nin vefatını halka durmadan bağırıyorlardı. Ebu Hanife'nin cenaze namazında rivayetlere göre 50 bin kişi toplanmıştı o günkü dünyada. Rahmetullahi aleyh ve aleyhi ecmaîn. Cenaze namazı tam 6 defa kılındı. O gün en son namazını da oğlu Hammad kıldırmıştı. Halkın izdihamından, cenaze namazının tekrar tekrar kılınmasından dolayı o gün ikindiden sonraya kadar defnedilememişti. Orada bulunanlar namazlarını bitirince ikinden sonra defnedildi. Bundan sonra da çeşitli İslam beldelerinden gelen halk imamın kabri üzerinde tam 20 gün daha cenaze namazı kılmışlardı. Bunun 26 gün olduğunu da yazmaktadır. Efendim, Ebu Hanife Bağdat'ın güneydoğu kısmında bulunan Hayzuran mezarlığının gasp edilmemiş kısmına defnedilmesini vasiyet etmişti. Halife Mansur bu vasiyeti duyunca diriyken veya ölüyken Ebu Hanife hakkında beni kim mazur görebilir demişti. Yani halife İmam-ı Azam'a yaptığı zulmün acısını duymaya başladı. Ebu Hanife'nin vefatını Mekke'nin şeyhi İbni Cüreyş duymuştu. Önce istirca etti. Sonra da ilim gitti demişti. Yani ilim gitti diyor. Bakın, dünya, Mekke, Medine'nin büyükleri İmam-ı Azam'ın ölümüyle ilim dünyadan gitti diyorlar. Şube imamın vefatını duymuştu. Şöyle diyordu: Küfe'de ilim nuru söndü. Bundan sonra Küfe şehri imamın emsali bir alim göremez diyorlardı. İmam-ı Azam'ın kabri uzun zaman toprak olarak kaldı. Daha sonra Melik Ebu Said el-Müstevfa el-Harizmi tarafından kabri üzerine bir kubbe, etrafına da medreseler inşa ettirilmiştir. İmamın ölümünden sonra gaipten gelen sesler duyulmuştur. Bunları da inşallah sonraki derslerimizde zikretmeye çalışacağız.